Eludis TV ve Gamer Arena ortaklığında yaptığımız programımızın ikincisine hoş geldiniz. Bugün Kerem'le birlikte aslında Gamer Arena'nın biraz daha detaylarına girelim istedik. Evet, özellikle Web3 tarafına ve neler yapıyoruz'a. En son konuştuğumuzda programda tam orada bıraktık. Evet, aslında. Mobil tarafta 16 tane oyunumuz vardı. Yeni 2 tane oyunumuz çıktı. Belki zamanımız kalırsa onlardan da bahsederiz biraz. Kesinlikle bahsetmemiz lazım. Çünkü geçen programda dediğim gibi sizin oyunlarınız çok zevkli. Kesinlikle. Benim de çok zevkli, sevdiğim oyunlar var. Hatta programda bahsettiğimiz oyunlar biraz daha fazla oynanmış gibi duruyor. Şimdi aslında hani nasıl olsa biz Eludis TV'de bir e-spor içeriği üretiyoruz ama Gamer Arena temelde bir oyun rekabet platformu. Yine de gelecek nesilde hani Gamify üzerinden bunun e-spor ve gaming sektörüne etkisi nasıl olur onu bir sana sormak istiyorum. Tabii ki. Yani şu anda 2024'te geçmişe de baktığımızda GameFi kripto tarafında biraz da genelden bahsedeyim. Kripto tarafında bir DeFi Summer geçirmişti kripto tarafı. Merkeziyetsiz borsalar, merkeziyetsiz çözümler, bankasız çözümler, bunlarla ilgilenmiştik. Bir yerde de GameFi çok büyük böyle revaçtaydı. Çok ünlendi. Bu Play to Earn Ponzi'lerinin patlamadan hemen önce olduğu dönem. Buralarda da aslında e-spor konuşuluyordu. Keşke Web3 tarafında yapılsa şöyle mi yapılır? LoL aslında şöyle yapsa ne güzel olur. Valorant tarafı ilgilenir mi? Riot bu işe girecek mi? EA Sports'un işte karakterler, kartlar, oyuncular, NFT olur mu falan derken bir hayal dünyası vardı, patladı. Daha böyle ayakları yere basan sağlam fikirlerle aslında birçok örneğini gördük bunların. Yavaş yavaş gelişen bir sektör. E-spor sektörü zaten çok büyük bir sektör. Siz içerisinde olduğunuz için sizin de çokça hakim olduğunuz bir taraf. Blockchain tarafında daha çok böyle hayallerle, şu olur mu, bu olur mu denemeleriyle ilerleyen bir yer. Şu an sektörde e-spor denince kriptodaki e-spor şu, Web3'teki e-spor bu diyebildiğimiz büyük bir örnek net yok. Durum bir şey yok. Ama çok büyük oyun stüdyolarının geçtiğimiz haftalarda Paris Blockchain Week vardı. Biz de katıldık Gamer Arena olarak. Orada mesela Ubisoft bir oyununu, turn-based kart game'ini tanıttı. Genelde böyle e-spor, uçuyoruz, kaçıyoruz gibiden ziyade GameFi şu an kripto dünyasında özellikle daha böyle basic oyunlar. AAA oyunlar yok mu? FPS oyunlar yok mu? O da var. olacaktır muhtemelen. Tabii ki. Bu özellikle bizim de GAO token'ımızın bulunduğu Avalanche ağı üstünde de FPS oyunlar, çok büyük oyunlar çıkmak üzere. AAA stüdyolar bu büyük oyunlar çok güzel anlaşmalar yapıyorlar ama kimse uçup kaçmıyor şu an sektörde. Daha ayakları yere basan, daha gamer kitlenin de alışık olduğu, belki de aslında kullanırken hissetmeyeceği çözümlerle ilerliyor. E-spor buraya gelir mi'nin cevabını bilmiyorum. Ama yakın vadede değil galiba. Evet. Ama e-sporun içerisinde bir yerde blockchain çözümleri de yer alır mı? Olabilir. NFT gibi şeyler daha böyle hatıra niteliğinde taşıyacağımız, belki Avrupa'da, Amerika'da gidip izleyeceğimiz bir e-spor karşılaşmasında dağıtılacak anılar olur, biletler olur. Öyle gibi şeyler de yer daha hızlı alır e-spordan. Aslında daha mekanik ürünlerin dijitalleştirilmiş versiyonları ancak Kesinlikle olur gibi duruyor. Ya belki şöyle bir şey olur. Hani birçok ürünü adapte etmek yani blockchain teknolojisinde sonradan daha zor aslında. Özellikle oyun sektöründe. Belki dediğin gibi hani onun için üretilmiş oyunlar geldiği sürece çok daha iyi olabilir. Veya hani digital collectible card game aslında hani Hearthstone tarzı oyunlar bunlar. Kesinlikle. Zaten neredeyse kendi bir NFT olan oyun kartlarının içeriğine entegre edilmesi tabii çok mantıklı geliyor insana fikir olarak. Kesinlikle. Yani bunu geçmişte de çok örnekleri var. Axie Infinity ile tanıdı çoğu insan. Axie Infinity adı altında aslında Pokemon-vari her şeyin 5-6 falan oyun var değil mi? Evet. Onun içinde ayrı ayrı. Evet. Pokemon-vari böyle karakterlerinizi işte breedlediğiniz, satın aldığınız vesaire temelleri buna dayanan böyle daha basic oyunlarla patlamıştı.
Bakalım yani bir gamer arena olarak biz de aslında bunu NFT alacaksınız, şunu kullanacaksınız, kripto falan gibi kullanmıyoruz tabii. Bizim de kendi çözümlerimiz var, kendi yaklaşımlarımız var. Belki de burada Web2, Web3 ayrımını yapmak hem aslında seyirciler açısından evet daha doğru olur. Biz de gamer arena olarak kendimizi bu Web2 ve Web3'te nerede oturtuyoruz? İzleyicilerin de kafasında tam oturmuş olur. Web 3 deyince, Web 2 deyince Web 1 neydi gibi bir soru da çıkıyor aslında. Onu da çözmüş oluruz. Web 2'den de devam edeyim. Web 2 şu an kullandığımız verilerimizin ve hesaplarımızın üçüncü partilere, şirketlere verilerimizin aidiyetinin üçüncü partilere, işte Instagram hesabımız olur, Facebook'umuz olur, o olur, bu olur. Bilgilerimizin sahipliği bizde değil aslında, kendilerinde. Biz onlara güveniyoruz. Sağladıkları platformlar datalarımız herkese açılabilir bir noktada. Kesinlikle güveniyoruz. Bir yerde de güvenmek zorundayız aslında. Başka çare yoksa. Evet, sisteme dahil olabilmek için, imkanlarından yararlanabilmek için, kimi içerik üreticilerimiz için gelir kaynağı olabilmesi açısından verilerimizi veriyoruz. Web 1'de nasıldı aslında? Biraz da ona değinelim. Web 1'de sadece bir bilgi akışı ve biz o bilgiyi tüketen kısmındaydık. Yığın vardı aslında. Bir yığın vardı. Yani şimdiki kadar popüler miydi? Değildi ama bir aslında gazete kağıdı okur gibi sadece tek taraflı bir iletişim söz konusuydu. Web 2 bunu çözdü. Geri bildirim yoktu aslında. Aynen öyle. Dünyanın geri bildirim. En standart iletişim modelinde şeydir. Geri bildirim yoktur. Geri bildirim hayatımıza iletişimde bile, yani bütün iletişim okumuşların bile hayatında en çok bildiği şey Twitter'la, Facebook'la, sosyal medyayla girdi yani. Kesinlikle monolog bir iletişim öyle. Varken diyalog şekline Web 2 ile döndü. Bu işte Twitter'da yazı yazmalar, bir karşıdaki kişiyle artık etkileşime, interaksiyona geçebilmeye başladığımız anda bu aslında Web 2 oldu. Web 2'de de sahipliği evet sizde gibi görünen hibrit bir yapı var aslında. Sizin hesabınız, sizin yazdıklarınız, sizin paylaştıklarınız, oyun içi itemler, oyuna vurmamız gerekirse bunu oyunda aldığımız skinler vesaire şeyler. Her ne kadar sizinmiş gibi görünse de bildiğimiz gibi işte firmalar kapatıldığında, veriler satıldığında veya bazı sansürler uygulandığında elimizden kayıp gidilebiliyor veya satıldığında içindeki verilerle. Web 3'te buna bir bakış açısı getirdi. Dedi ki verilerin sahipliği kişinin ta kendisinde olsa nasıl bir dünya olurduğunun sonucu olarak çeşitli ürünler çıktı. İşte merkeziyetsiz oyunlar, ürünler, bunun en büyüklerine, bu oyunların en büyüklerinden, en ses getirenlerinden biriydi aslında Axie Infinity. Burada temel amaç şu, Web 3 dünyasındaki gaming'de temel amaç şu: yarın öbür gün bir metaverse'te, bir evrende her oyundan veya işte sevdiğiniz oyunlardan bazı itemlar, bazı skinler aslında sizin olabilir mi? Hep sizde kalabilir mi? Onları farklı farklı evrenlere, sahipliği bizde olan şeyleri götürebilir miyiz? Bir oyundaki karakterimin tıpatıp aynısını bir başka oyunda kullanabilir miyim? Gibi böyle ufkumuzu zorlayacak, henüz içerisinde olmaya, ki AR VR teknolojisi bu kadar gelişmişken henüz daha alışık olmadığımız bir dünyada bir fikire itiyor bizi. Aşırı yani böyle liberteryen bir bakış açısıyla üretilmiş bir fikir gibi geliyor aslında. Olabilir. Bir yerde de belki öyle olması gereklidir. Hani, çünkü hani fikri mülkiyet vardır sonuçta her oyunda normalde, intellectual property. Normalde örnek veriyorum çok bilinen oyunlar diye, Counter Strike'ın bir fikri mülkiyeti olan oyun skinini, hani bir silah skinini normalde mesela Valorant'a ekleyememen gerekiyor. Evet. İki tarafında fikri mülkiyeti, ama sen bunun üstünde mutlak mülkiyete sahip olursan skin üstünde, istersen al onu Overwatch'a koy, al Valorant'a koy, hepsi senin oluyor. Tabii çok ciddi bir uyum, motor eşleşmesi falan da gerekiyor ama çok aşamalar bu gerekiyor bunlar için. Vallahi olsun isterim. Ben çok öyle hardcore bir gamer değilim. Herkes kadar CS oynamışımdır. Bir M4 silahım. Türk gencisin. Oynanacak. Bir M4 silahım var Steam üstünde. Onu Valorant'ta kullanabilmek isterdim. Vandal'ım yerine. Vandal'da da tabii skinlerim hangi var Vandal? Ama hangi hesabımda diye sormam lazım. Birkaç tane hesabım var. İlk oynayanlardanım. Çok birazcık off topic olacak ama ilk oynayanlardan kapalı biriyim. betadan girdim. Evet, kapalı betadan girdiğim dönemlerde Twitch
yayınları izleyip İzleyip drop düşürerek. Evet bir gün oynar mıyız? Kanka sen de izlesene. Belki beraber oynarız. 2020'nin Nisan'ı mıydı? Hepimiz gerçekten yapacak hiçbir şeyimiz yok diye Twitch izliyorduk. Evet, ben herkes indirebilsin diye herkese zorla yayın falan izlettiriyordum yani. O zamanlardan beri oynuyorum. Çok oynamadığım dönemler de oldu tabii. Bir yerde de 7/24 artık çalışıyoruz. Bir de kripto tarafımız da çok yoğunlaştı Gamer Arena tarafında. O yüzden kripto dünyasına girince de bunun sabah 8 akşam 5 gibi bir şeyi olmuyor. Bütün dünyaya hizmet vermeye çalışıyoruz. Kripto sektörü hele hiç durmayan bir sektör. O yüzden gecemiz gündüzümüz kalmadı diyebilirim. Oyun tarafımda kalmadı benim aslında. Kendi ürettiğimiz oyunlar dışında pek bir oyuna zaman ayıramıyorum. Zaten şöyle bir şey vardır. Bir sektörde çalışmaya başlarsan, mesela bu spor sektöründe çalışanlar için falan da çok geçerlidir. Zamanında yaptığım için biliyorum. Spor izlemeye hiç zamanım kalmıyordu. Kesinlikle. Yani en aktif olmam gereken yerde en olamadığım dönemde. Bunun da çözümü belki AR ve AR teknolojileriyle kendimizi klonlayıp bir tarafımız aktif olarak spor izlerken bir tarafımız da içerik üretiyor olabilir. O günü 36 saate çıkaracak alternatif kesinlikle çözümler. Çıkartılmalı. Kesinlikle çıkartılmalı. Veya var olan saatlerde ne yaptığımız da önemli olabilir. Biz Gamer Arena olarak bu trafikte tıkanmışlığa, toplantıya geç kalmışlığa, boş vakitlerimizi mobil uygulamamızla bir çözüm üretmeye çalıştık. Reklam gibi sıkıştırmış da olayım kendimizi araya. Ya zaten hani ortak bir yayın olduğu için zaten bahsetmemiz gerekiyor. Hani bence mobil uygulamasının, Gamer Arena'nın gerçekten en iyi çözüm ürettiği konu da bu. Bazen yapabileceğin hiçbir şey yok ve zamanın boşa geçiyor. Hele İstanbul gibi mesela bir metropolde yaşıyorsan. Metroyu beklerken mesela yapabileceğin hiçbir şey yok. Evet. Faydalı. Yoktu. Yoktu. Gamer Arena artık bunu. Ve de aynı zamanda bir gelir yöntemi olarak da var aslında karşında. Kesinlikle. Peki şunu soracağım. Demin programın başında Play to Earn modelinden ve bunun Ponzi olduğundan aslında bahsettik. Yani Ponzi'yi herhalde herkes biliyordur ama yine de çok ufak anlatayım. Ponzi dediğimiz sistem sistemi ilk kuranlara yarayan, daha sonra dahil olanların ilk gelenleri fonlamaya devam ettiği ve bir yerden sonra artık sistemin patladığı bir düzen. Herkes her zaman kazanamaz. Kesinlikle. Birileri kaybetmeli ki kazanç devam edebilsin, sistem devam edebilsin. Play to Earn aslında bir Ponzi'ydi. Ve doğal olarak da başarılı olamadı. Gamer Arena'da sizin kurguladığınız sistemse farklı bir sistem. Bunu biraz açıklamak ister misin? Tabii ki. Play to Earn Ponzi'ydi ama ismi öyle kaldı. Yani baktığımızda buna karşı çıkartılan hala biz kendimizi Challenge and Earn olarak tanıtıyoruz ama bu da Play to Earn'e getirdiğimiz bir çözüm önerisi. Biz bu Ponzi'lerden nasıl ayrılıyoruz? Bunların Ponzi olmasının sebebi senin de bahsettiğin gibi bir tek ilk gelenin kazandığı, ilk olmanın avantajlı olduğu ve kazanılan paranın başkaları tarafından, markalar tarafından sadece belli zaman dilimlerinde yatırım aldıkları şeylerle sonuçlanıyor. Ponzi olmasının sebepleri bu aslında. Bizim tarafta burayı tamamen bir eğlence dünyası olarak düşünebilirsin. Sen ne zaman yatırım yapmak istersen, sen ne zaman oyun oynamak istersen, sen hangi turnuvaya katılmak istersen o zaman içeri bir bakiye aktarımı yaptığın ve istediğin zaman da bunu çıkartabildiğin, hem Web2 çözümlerimizde bunu bankalar aracılığıyla, Web3 çözümlerimizde de bunu on-chain dediğimiz blockchain ağı üstünden de kontrol edebileceğim bir şekilde para yüklemesi ve çıkarması yapabildiğin iki farklı sistem kurduk. Web3 özelinde de dediğim gibi aslında bizim Challenge and Earn dememizin sebebi hem kullanıcıyı hem kendimizi korumamız. Bunu bir önceki programda da biraz bahsetmiştik ama açmak gerekirse kullanıcılara kendi sevdikleri, kendi yetenekli oldukları oyunlarda istedikleri zaman istedikleri miktarlarda kazanç sağlayabilecekleri bir ortam sağlıyoruz biz Gamer Arena olarak. Yani biz bazen karıştırılıyor, işte bahis sitesi mi o, bahis yapabiliyor muyuz falan gibi. Hayır. Yok, o iddia. Aynen. Öyle bir şeyimiz yok. Biz sadece insanları birbirleriyle buluşturup
sadece yetenek bazlı oyunlarda, skill based gaming dediğimiz kendi yetenekleriyle daha iyi skor alabilecekleri veya karşıdaki çok yetenekli diye kendi skorların yetemediği ortamlar sağlıyoruz. Yani herhangi bir pay to earn sistemimiz bulunmuyor. Bir açıklama daha yapmam gerekirse, başkalarının oynadığı oyuna bahis yapma şeyimiz de yok. Kendimizi kesinlikle bu konuda gambling'den ayırmış. Evet, ciddi ayırmış bir şekilde durumdayız. kumara gider çünkü gerçekten. Kesinlikle aynen. Bu arada kurduğunuz sistem aslında MMR bazlı. Yani MMR oyun dünyasında olmayanlar için çok alışılabildik bir kavram değil ama her oyuncunun belli oyunları oynarken kazanma ve kaybetme oranları var ve kendi yetenek skalasındaki oyuncularla eşleştirilmesi üzerine dayanıyor. Evet. Basit olarak bu. Ve demin dediğin aslında sistemde, Gamer Arena'da sizin yarattığınız, aslında herkes kendi riskini kendi alıyor. Kesinlikle. Bu durumda. Ve siz de bu platformu aslında sunuyorsunuz. Yanlış anlamıyorsam, değil mi? Evet, doğru. Bu Web2 tarafında da, bu popüler oyunları oynattığımız tarafta da insanlara aynı platformu sunuyoruz. Bu tarafta Web3 Go Arena, birazdan bahsederiz. Go Arena tarafındaki platformda da insanlara aynısını sağlıyoruz. Tek farkı, bu oyunları bizler ürettik. Çok farklı janralarda, işte puzzle oyunlarından yarış oyunlarına, spor oyunlarından vurdulu kaçtılı oyunlara kadar böyle farklı oyunlar var. İnsanlar bu oyunlarda kendi yeteneklerine bağlı olarak kendi yetenekleriyle bir zaman sonra, senin de biraz önce bahsettiğin gibi MMR sistemi var. İlk önce bronz olarak bir şey alıyorsunuz, yerleşiyorsunuz. Daha sonra yükselebiliyorsunuz, aşağı düşebiliyorsunuz. Böyle bir sistem var. Yerleştirme oyununa da aslında para harcamamanız için tam tersi bir de ödüllü yaptık biz bunu. İstediğiniz, yani sizin sevdiğiniz tarzda bir oyun olmasa bile o oyunu denediğinizde biz size Go'yla ödüllendiriyoruz. Ki sevdiğiniz oyunlarda harcayabilin. Deneye çözebilmek için. Deneye çözebiliriz. Bir önceki bölümde hatta 16 oyunumuz vardı. Şu anda application'ımızda 18 oyunumuz var. Zaman zaman oyunları değiştirdiğimiz, yeni oyunlar getirdiğimiz oluyor. Amaç bunu insanların sevdiği, oynamaktan keyif aldığı, turnuvalarının da rekabetli, eğlenceli geçtiği oyunları orada tutmak. Böyle diyebilirim yani. Peki o zaman Web 3.0'ın biraz da gaming tarafına efektini sormak istiyorum. Yani iki aplikasyonunuzdan, uygulamanızdan biri aslında direkt olarak GoToken'ın Web 3.0'ı uygulaması. Ve burada zaten bütün sistemi gaming için kurdunuz. Yani bütün Web 3.0 sistemini gaming için kurdunuz. Bu süreçten sonra, yani sonuçta biz aslında şeylere alışıktık. Hani Steam'e gir, kendi oyununu oradan satın al, indir. Veya bunun için hani atıyorum arcade salonuna gidersin, jeton alırsın. Aslında bu da bir dijital jeton kafasıyla çalışıyor, değil mi? Kesinlikle. GoToken Avalanche C-Chain ağı üstünde çalışıyor. On-chain olarak nerelere aktardığımızı, nerelerde bulunduğumuzu, burada da belki yatırım tavsiyesi değildir demekte fayda vardır. Bulunduğumuzu kontrol edebiliriz. Kesinlikle bir arcade salonuna gittiğinizde satın aldığınız jeton gibi düşünebilirsiniz bunu. Gamer Arena olarak bizim de ortaya koyduğumuz ve koymaya devam edeceğimiz ürünlerde GoToken aynı şekilde kullanılacak ve kullanım alanları da artacak. Bunun amacı da şu aslında: global bir arcade salonu düşündüğünüzde artık dijital evrende dünyanın öbür ucundaki insanlarla bile oyun oynayabiliyoruz. Ama dünyanın öbür ucundaki insanlarla aynı para birimini kullanmıyoruz. Aynı jetonlara erişimimiz yok. Biz burada GoToken'la birlikte bunu çözmüş durumdayız. Yani Almanya'dan bir kullanıcıyla Türkiye'den bir kullanıcı eşleştiğinde oyun oynarken ikisi de girdikleri turnuvaya, düelloya bağlı olarak eşit miktarlardaki GoToken'ları ortaya koyup aslında yeteneklerini karşılaştırıyorlar. Aldıkları skorları yarıştırıyorlar diyebilirim. Peki o zaman son olarak herhalde Go Arena için sorayım. Tabii ki. Bundan sonraki aşaması nedir? Ne yapmayı planlıyorsunuz Go Arena uygulamasında? Go Arena uygulamasında düzenli turnuvalar düzenliyoruz. Go Arena uygulamasında bu arada diğer ürünlerde olduğu gibi büyük markalar bir ilgi odağı üstüne, özellikle Web3 tarafına sıcak bakan, bazı firmalar sıcak bakmıyorlar ama onların da yavaş yavaş kaydığını görüyoruz.
çok sıcak bakan Web3 firmaları var. Bunlarla sürekli ortaklıklar geliştiriyoruz. İşte Twitter'dan, oradan topluluk kanallarımızdan, Discord'dan, Telegram'dan vesaire de takip edebilirsiniz. Burada amaç bizim Gamer Arena olarak amacımız topluluğa en yararlı olabilecek isimlerle doğru ortaklıkları kurmak. Yarın öbür gün bunu getirmek istediğimiz şey aslında sunduğumuz diğer ürünlerdeki bazı hizmetleri de GAO Arena'nın içerisine getirmek istiyoruz. Mesela şu anda aktif bir referans sistemimiz var. Yani arkadaşlarını da uygulamaya getirdiğinde sana GAO veriyor. Ekstradan GAO token kazanabiliyor kullanıcılar. Bunun gibi böyle küçük küçük eklemelerle aslında arcade salonu, Web3 dünyasındaki arcade salonu dendiğinde Gamer Arena gibi, Gamer Arena'nın akıllarında canlanabilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bu ortamdan geçerken de tabii ünlü oyunlardan ve ünlü bazı markalarla işbirliği yapmak durumundayız. Tabii ki. Bunları duyuruyor olacağız. Bunlarla beraber ürünleri geliştiriyor olacağız. Diyebilirim. Gayet güzel. Peki o zaman son olarak eklemek istediğin bir şey var mıydı Kerem? Son olarak eklemek istediğim belki birazcık oyunlardan bir tanesinden bahsedebiliriz. Çok memnun olurum. Hatta oynamak istersen. Süper. Ekrana da belki veririz. Böylece izleyicilerimiz de görmüş olurlar nasıl bir uygulama yaptığımızı, nasıl bir ortam sağladığımızı. Seyircilerimiz için de aşağıda linkimiz vardır muhtemelen. Uygulamayı indirdikten sonra bir profil oluşturuyorsunuz. Aslında uygulamayı deneyebilmeniz için biz bu süreci de çok rahatlattık. Evet, çok rahat. Evet, herhangi bir login yapmanız gerekmiyor. Anonim olarak aslında sisteme dahil olabiliyorsunuz GAO Arena tarafında. Severseniz, özelliklerinden yararlanmak isterseniz bir hesap açıyorsunuz. Web3 tarafına da, Web2 tarafına da Web 2.5 olarak değerlendiriyoruz kendimizi. Hitap etmesi açısından ve kullanıcıların rahatça indirip oyunlara dahil olabilmesi açısından böyle bir yöntem geliştirdik. Burada içeride dediğim gibi 18 tane oyunumuz var. Bir profil oluşturdum ben kendime. Benle denk gelirseniz çok iyi bir oyuncu değilimdir. Şanslısınız diyebilirim. Cüzdan sekmemiz var. Cüzdan sekmesinden kullanıcılar Web3 walletlarından, MetaMask'lerinden veya kullandıkları başka walletlarla Wallet Connect özelliğimiz sayesinde içeri GAO token aktarabiliyorlar. GAO token'ı alabilecekleri yerleri de paylaşıyor oluruz. Nerelerden satın alabilirler, nereden erişebilirler. Belki de almadan sadece buradan da kazanarak aslında gidip hangi borsalarda paraya çevirebileceklerini görebilirler. Burada içeride düzenli olarak her hafta değişen bazı turnuvalarımız var. Şu an ekranda gördüğümüz gibi aslında Jump Shot, çok yeni oyunlarımızdan biri Fusion 2048'i görüyoruz. Bu turnuvalara dahil olabilirler. Veya sevdikleri tarzda oyunları bulabilmek için bütün oyunlar sekmesi içerisinden oyunları kontrol ederek istedikleri oyunları, bütün oyunları deneyip dahil olabilirler. Biz bugün Flip Ride oynayalım dedim. Aslında Peki. burada seyircilerimizin de nasıl bir experience'a dahil olacaklarını görmelerini istedim. Flip Ride oyununa girdiğimizde şurada bir GAO'luk bir yarışma başlatıyorum. Şu an online biri var mı yok mu diye kontrol ediyor sistem. Eğer şu an benim seviyemde online kimse yoksa hiç queue'da bekletmiyor beni. Gördüğün gibi direkt oyunu başlatıyor. Bu en sevilen özelliklerimizden biri. Mükemmel bir şey kesinlikle. Queue'da beklemeyi hiç sevmem. Ya bütün oyuncuların kabusudur. Hele yüksek MMR'daki bütün oyuncular zaten o queue'larda beklerken hayatları kararır. Yani yapacak en iyi şey artık o noktada Gamer Arena'da oyun oynamak olur tekrardan. Kesinlikle. Şöyle yapan kullanıcılarımız da var bu arada. Web 2 tarafındaki popüler oyunları oynarlarken, queue'da beklerken Web 3 tarafındaki oyunumuzdan da bir yandan da GAO token kazanmaya devam eden birçok oyuncumuz bulunuyor. Çok mantıklı. Evet. Flip Ride geliştiricisi arkadaşlara da buradan başarılar diliyorum tekrardan. Bu benim en sevdiğim oyunlardan biri. Bir önceki bölümde de bahsetmiştik. Puzzle tarafındaki oyunları aslında daha çok seviyorum ama biraz daha ilgi çeker diye düşündüm. Arabalı oyunumuz. Peki meraktan soruyorum. Bütün oyunları siz kendiniz yazmadınız o zaman herhalde. Çeşitli oyun yazılımı şirketleri tarafından ya da oyun geliştiricileri tarafından yazıldı. Sizin platformunuzda yer alıyor. Şöyle içerideki oyunların %95'ini aslında biz yaptık. Gerçekten. İçeride evet. Çok İçeride bir Gamer Arena tarafında oyun geliştiricisi bir ekibimiz var. Geliştirirlerken kullandığımız hatta 100 kişilik bir tester, gamer ekibimiz de var.
Buradan da onlara kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Oyunlar çıkmadan önce kendileri de deniyor. Bu arada kripto tarafı olduğu için yabancılar da var arasında. Bir de partnerlik yaptığımız stüdyolar var. Partnerlik yaptığımız stüdyolarla da birlikte geliştirdiğimiz bazı oyunlar var. Ama içerideki bütün oyunlar Gamer Arena bünyesi altında Gamer Arena çalışanları önderliğinde geliştiriliyor diyebilirim yani rahatlıkla. Bu çok daha da iyi. Yani gerçekten oyunun bütün kontrolünün sizde olması uzun vadede de çok değerli. Çünkü yani bunu third party bir developer'a verdiğinizde günün sonunda anlaşırsın, anlaşamazsın, güncelleme alır, alamaz, entegrasyon sorunu olur. Çok büyük dertler çıkar. Hiçbirinin olmaması için müthiş bir çözüm tabii ki bu. Kesinlikle. Bu arada şu anda bu oyunda 3 dakikalık bir sınırım var. 3 dakika içerisinde ben ilerlemeye çalışıyorum. Aynı zamanda bir can mekaniği de var derken yandım. 3 tane canım var. İlerledikçe zorlaşan bölümler var. Bu oyunun hakimleri bu arada bak konuşmaya başladıkça zorlaşmaya başladı benim açımdan. Çoğu oyunumuzda bu şekilde hem bir belli bir zaman içerisinde yapmanız gereken bir high score var. Hem de burayı geçemedim bak. Tek can mı kaldı? Tek can kaldı. Son 19 saniye. 200 en azından şöyle bir 250 falan yapabilsem iyi olacak. Ah. Şöyle deneyelim. Hayır geçemedik. Ah. Oyun benim skorumu kaydetmiş vaziyette şu anda. Şu an ben oynamaya tekrar devam edebilirim veya Sedi adlı bir kullanıcıya ekranda da gördüğümüz gibi yenilmiş bulunmaktayım. 263 puan almış. Burada içeri koyduğumuz Gavo'ların sahibi kendisi oldu. Hayırlı olsun. Aynen hayırlı olsun. Böyle diyebiliriz. Onun dışında bildirimler kısmından en son oynadıkları oyunu Q'muz olmadığı için aslında arda arda 20, 30, 40 istediğiniz geçmiş kadar oyunlardan gelen başarı veya sonuçları kesinlikle onları takip edebiliyorsunuz. Para içeriye yani para girdileri ve çıktıları için bir wallet, cüzdan sekmemiz bulunuyor. Buradan da güncel bakiyelerini kontrol edebiliyorlar. Diledikleri gibi profil resimlerini, isimlerini, nickname'lerini değiştirebiliyorlar. Dediğim gibi benle denk gelirseniz şanslısınızdır. Tekrar yenildim. Çok iyi bir oyuncu değilimdir. Ama blockchain tarafında iyiyizdir. Böyle diyebilirim. Aşağıdaki referans linklerinden de davet edebilirsiniz. Arkadaşlarınızı. Evet, topluluktan insanları, sizin Eludis TV tarafındaki kişileri de içeri davet etmek isteriz. Belki bir günde Eludis TV'ye özel bir turnuva yaparız. Ne dersin? İkincisini yapmış oluruz. Süper. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Bu içeriklerin devamı gelecek. Aslında çok gerçekten aydınlatıcı oluyor programlar. Hem Gamer Arena açısından hem de sektörel açıdan aslında. Gelecek haftalarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere diye. Hoşçakalın.